Merhabalar. Son zamanlarda dünyada yaşanan büyük değişimler, özellikle turizm gibi devasa bir sektörü nasıl etkilediği, teknoloji bu işin neresinde duruyor, bunları konuşacağız. Elimizdeki kaynak da tam bu noktaya odaklanıyor. Ozan Atsız'ın 2021'de yazdığı bir derleme. Adı Sanal Gerçeklik Teknolojisi ve Fiziksel Mesafe, turizmde insan etkileşiminin sınırlandırılması üzerine bir derleme. Yani amacımız şu, Covid-19 patlak verdiğinde sanal gerçeklik, kısaca SG diyelim, turizm için nasıl bir can simidi oldu? Gelecekte ne olacak? Çünkü biliyorsunuz turizm dünya genelinde her 10 kişiden birine iş sağlıyor. Çok büyük bir sektör ve salgınla beraber acayip zorlandı. Teknoloji de işte tam burada devreye girdi sanki. O zaman hemen başlayalım. Salgın geldi, sınırlar kapandı. İnsanlar kalabalıktan çekinir oldu. Turizm durdu resmen. Makalede de geçiyor bazı araştırmacılar, Zenker ve Kokme gibi. Şey diyordu, turizm için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Peki, bu kriz anında Esçin neye çözüm sundu? Ne işe yaradı hemen? Şöyle, SCG'nin temel olayı sizi bilgisayarla yaratılmış 3 boyutlu bir sanal dünyaya sokması. Orada gezinebiliyorsunuz, etkileşime girebiliyorsunuz. Salgın sırasında da en büyük faydası şuydu, 2 büyük derdi birden çözdü. Birincisi güvenlik endişesi, yani fiziksel mesafe zorunluluğu. İkincisi seyahat yasakları. Bunları dijital yolla aşmayı sağladı. Yani fiziksel olarak gitmeden, kimseyle yakınlaşmadan yerleri, hizmetleri deneyimleme şansı verdi. Zaten pazarının da ne kadar hızlı büyüdüğü konuşuluyordu, potansiyeli belliydi yani. Anlıyorum. Yani fiziksel engelleri dijital olarak aşmak gibi bir durum oldu. Bir devamlılık sağladı bir nevi. Peki pratikte nasıl örnekler gördük? Benim aklıma hemen sanal müze turları geliyor. İşte British Museum ya da bizden Göbekli Tepe. Birçok yer sanal olarak gezilebildi. Evet, evet. Çok yaygınlaştı onlar. Kaynakta şeyden de bahsediyor, satın almadan önce dene gibi bir konsept. Travel World VR ile otel seçmek ya da Everest VR ile tırmanış yapmak falan. İlginç gerçekten. Kesinlikle. Ama işin ilginç tarafı şu. SG sadece o sanal turlarla kalmadı. Mesela konaklama sektörüne bakın. Otelleri sanal gezdiniz, rezervasyon yaptınız, hatta temassız check-in, check-out gibi hizmetler. SG altyapısıyla desteklendi bunlar. Restoranlarda interaktif masalar, menüler, yiyeceğin 3 boyutlu halini görüyorsun sipariş vermeden. Ha evet. Hatta iş dünyası için MICE dediğimiz o büyük toplantılar, konferanslar, sergiler bile sanal platformlara taşındı. Ana fikir hep aynıydı. İnsanlar arası teması azaltmak, güvenliği sağlamak. Boşluğu doldurdu. Ama insanın aklına şu geliyor. Sanal olarak Everest'e tırmanmakla hani o dağın soğuğunu, rüzgarını gerçekten hissetmek aynı şey mi? Yani VR gerçek seyahatin ne kadar yerine geçebilir? Kaynak ne diyor bu konuda? İşte bu çok önemli bir nokta. Kaynak da tam buraya parmak basıyor aslında. VR, teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, o dokunma, tatma, koklama gibi duysal deneyimleri tam veremiyor. Ya da işte bir yerin atmosferi, yerel halkla kurduğunu anlık sıcak temas. Bunları kopyalamak çok zor. Hatta Gutentag diye bir araştırmacı var, onun vurguladığı gibi, geleneksel tanıma göre turist olman için fiziksel olarak oraya gitmen lazım. Yani müzeye gidip oradaki VR uygulamasını kullanmak bile aslında seni oranın turisti yapıyor. Hı hı. Fiziksel olarak orada olmak gerekiyor yani. Aynen, o yüzden SC tam bir ikame, yani yerine geçme durumu değil de daha çok turizmi destekleyen bir araç gibi duruyor. Pazarlama için harika. Seyahat planlamayı acayip kolaylaştırıyor. Gideceğin yerdeki deneyimi önceden güvenli bir şekilde zenginleştiriyor belki. Ama tamamen yerini alsaydı ne olurdu? Ekonomik olarak düşününce ciddi istihdam kaybı riski de var. Tabii sektördeki insanlar ne olacaktı? Aynen. Ama bir yandan da şu var, aşırı turizmden zarar gören hassas yerler var. Doğal alanlar, tarihi yerler. Belki onları korumak için bir fırsat olabilir SC. Evet, bu da başka bir bakış açısı. Özetlersek, SG pandemi sırasında turizm için gerçekten hayati bir nefes borusu oldu. Hem etkileşimi koparmadı hem de güvenliği sağladı. Sektörün dijitalleşmesini de müthiş hızlandırdı. Yani hem destinasyonların pazarlama şekli değişti hem de sizin gibi gezginlerin seyahat planlama, hatta deneyimleme biçimleri.
Salgın sonrası dönemde bile özellikle pazarlamada, destinasyon imajını yönetmede, o algılanan riskleri azaltmada rolü devam edecek gibi duruyor. Peki, o zaman bitirirken size üzerinde düşüneceğiniz bir soruyla veda edelim. Kaynak diyor ki SG, algılanan destinasyon seçim riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Sağlık krizlerini bir kenara bırakalım şimdi. Gelecekte seyahatlerinizde veya yaşamak istediğiniz deneyimlerde karşılaşabileceğiniz başka ne tür riskler ya da engeller olabilir? Mesela fiziksel erişim sorunları, çok karmaşık planlama süreçleri ya da ne bileyim pahalı bir deneyimi önceden görmek istemek gibi. İşte bu tür şeyler SG teknolojisiyle sizin için daha yönetilebilir, daha kolay hale gelebilir mi acaba? Bunu bir düşünün deriz.